dostlar, kanalımızdan yeni bir içerikle merhaba herkese. Bugün sizlere Husky'nin 4 kişilik bir çadırını tanıtacağız. Uzun süredir kullandığımız bir ürün, gerçekten memnun kaldığımız bir ürün. Çok uzun süre kullandık, 6-7 yıl falan. Rüzgar bunda büyüdü diyebiliriz yani. Daha sonra bu bize biraz küçük gelince değiştirmek durumunda kaldık. O da videomuzdaki Ferrona Phoenix 4 modeline geçtik. Evet, Kanalımızda görebilirsiniz. Husky'nin Boyard modeli bu. 4 kişilik bir çadır. Çok pratik bir çadır. Şimdi kurulumunu göstereceğiz size. Önce ebatlarını söyleyelim. Bu çadır 1.30 santim, yani 1 metre 30 santim yüksekliğinde bir çadır. 2.10 genişliği var. 2.20 de içinde kullanılan, yani 2.10'a 2.20 şeklinde bir alanı 4 kişi içeride kullanabilecek çok rahatlıkla. Bu şekilde ağırlığı 3.4 kilo. İki tane büyük avantajı var bu çadırın. Piyasada satılan öteki marka çadırlar var. Bilindik bir marka var. O çadırlardan değişik bir üstünlüğü var bu çadırın. Hem çok kullanışlı hem de minik bir şekilde katlanabiliyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yavaş yavaş sizinle çadırın kurulumuna geçelim. Şimdi çadırımız çantasının içinden bir dış katman, gördüğünüz şekilde bir dış katman, bir cibinlik, iç katman ya da cibinlik, kazık çadırları, çadır kazıkları ve içindeki Çıtalar. çıtaları, iskeleti şeklinde 4 parçayla çıkıyor. Aynı zamanda çadırın daha bizim hiç kullanmak durumunda kalmadığımız bir tamir kiti de var. Eğer çadırın başına bir zeval gelirse, yanarsa, olursa. ki birkaç tane çadırımıza o şekilde yanma durumu oldu. Tamir kiti de var içinde. Şimdi dostlar, çadırın kurulumuna gelelim. Buradasın için pratik bir şekilde rüzgarla kuralım çadırı. Biz çadırı kullanırken bu tip çadırları direkt olarak yere kurmuyoruz. Altına bir tane böyle örtü koyuyoruz ki de altı hem kirlenmesin hem de Yani size tavsiyemiz çadırı nereye kuracaksanız kurun ama altına mutlaka bir muşamba kullanın. Çünkü su veya kuracağınız yerdeki kesici, delici maddeler, cisimler ya da kirlenme, en basit kirlenme olayına bile bu şekilde engel olmuş oluyorsunuz. çünkü mesela camlar altını kesebiliyor. Altta böyle yarık gibi bir şeyler olabiliyor. Yani çadıra zarar vermekten kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi şöyle kuralım çadırımızı. Bakın pratik bir şekilde kuracağız şimdi çadırımızı. Önce çadırın alt katmanını açıyoruz. Aslında bu cibinlik komple ana gövdeyi de oluşturuyor. Açalım Rüzgar. Ve rüzgarla birlikte kuralım şimdi. Evet. Böyle tutalım. Bakın şimdi bu çadırda şöyle size gösterelim. Şöyle tut Rüzgar. Şuradan da tut Rüzgar. Şöyle. Bakın kapılar bir benim tarafımda, bir Rüzgar'ın tarafında. İki tarafından da kapısı var bu çadırın. Dolayısıyla kapıyı hangi tarafa kuracaksanız ilk önce kurarken yönü o tarafa doğru çeviriyorsunuz. Biz şimdi kapıları size taraf kuralım. Dön Rüzgar. Ama bize taraf kurarsak alttaki muşamba şey olur. Tamam, böyle olsun. Böyle kuralım. Kapılarımız yan tarafta olsun. Peki. Önce alt katmanı bu şekilde kuruyoruz. Çok pratik bir ürün var aslında. Çok da kısa. 15 dakika gibi bir sürede. Daha sonra Olabiliyor. çubuklarımızı, çıtalarımızı açmaya başlıyoruz. Hemen beraber açalım Rüzgar'la. Bunları da sürekli kullanmıyoruz artık, öteki çadırı kullandığımız için. Düğüm olmuş yani. Yani bu çadır 3 kişilik bir ailenin rahatlıkla ve konforla kullanabileceği bir çadır. Bakın bu çadırı kurduktan sonra size ufak da bir sürprizimiz olacak. Bu çadırın içinde nasıl bir yaşam alanı oluşturacağız hep beraber göreceğiz.
Çok kullanışlı. Özellikle sıcak bölgelere gittiğimiz zaman bu çadırın havalandırmaları oldukça yeterli. Diğer bilindik marka çadırlar içinde arkadaşlar özellikle denize yakın bölgelerde sıcaktan bunalırken biz bu çadırı tercih ettik ve o tip bir bunalma yaşamadık doğrusu. Çünkü çok havadar bir çadır olacak. Göreceksiniz şimdi. İlk önce iki büyük çubuğunu bu şekilde çapraz şekilde kuruyoruz. Ve geç rüzgar karşıya. Ve şu şekilde buradaki alanlarına sokuyoruz. Sen tut bu rüzgar. Ötekini de aynı şekilde yapacağız. Baba öbür taraf çıktı bu arada. Evet, buradan şimdi halledeceğim. Kameraman da yardım edebilir bize. Evet, şimdi bu şekilde hemen çadırın cibinliğinin orta bölgesini bu şekilde getirip bağlıyoruz. Bakın O burada sırada zaten kendi ünitesi var. direkt bağlanıyor. Bağladıktan sonra da direkt olarak çıt çıtlarını, düğmelerini takmaya başlıyoruz. Evet. Bu tarafı halletsin. Rüzgar da bir yandan takıyor. Evet. Bakın şimdi bu şekilde bile kullanılabilecek bir alan oluştu. Ben tekniğinde o. Evet. O tarafından ve bu tarafından iki yerinden girişi var çadırın. Şimdi bu çadırı gerdirmek için son bir parçası kaldı. O da aslında cebini kontrol etmek için. O da cibinliği kontrol ediyor, evet. Onu da takalım. Şöyle bırakalım baba. Onu da tak oradan. Evet, 3 ya da 4 dakikamızı aldı. Temel olarak kurulumu. Şimdi bunun üzerine üst Cibinlik. katmanı kuracağız. Cibinlik alttaki yer, bu üst katman. Hemen tutalım. Bu dış katman. Bunu da yine kurarken fermuarlı yerleri, bakın şöyle gösterelim. Ya bu tarafa tutar mısın? Öyle değil. Yani şu fermuarlı bölgeler orada da var. Burada. Evet, sen de oradan tut. Şu fermuarını tut. Alıp direkt üzerine geçiyoruz, konuşuyoruz. Fermuarlı belgeler önde kalacak. Ve burada klipsleri var. Klipslerinden hemen kapatalım. Buraya da takıştır. Evet. Evet. Şimdi bu çadırın temel hali oluşmadan önce bakın bu çadırların en büyük avantajını gösterelim. Evet. Sevgili dostlar, çadırı sizde bekletmemek için pratik bir şekilde kurduk. Bu arada kazıklarını çaktık ve sabitledik. Gördüğünüz gibi 4 yerden kazığını çakmanız yeterli çadırın. Çok böyle ekstrem rüzgarın olduğu bir yerde kalmayacaksanız eğer bu kadar sabitlemek yetiyor.
Ama çok böyle mesela rüzgarın fazla olduğu bir yerde kalacaksanız yan taraftaki iplerle de çadırı bağlamak faydalı olacaktır. Ki daha sert, daha güzel tutsun. Evet. Uçmasın. Şimdi biz bu çadırı aldık. Çoğu zaman değişik bölgelerde kullandık. Orman içinde de kullandık. Deniz kenarındaki kamp alanlarında da kullandık. Lokasyon verecek olursak Antalya'da, Kaş'ta, Balıkesir'de, Cunda'da, Marmaris'te, Hisarönü'nde, hatta bu çadırı biz Adapazarı'nda bir yaylada da kullandık. Çok soğuk olmuştu gerçi. Evet. Üşümekten anlatıyordunuz kendimizden bize. geçmiştik. Çok soğuk bir ortamdı. Çadır beklentileri karşılayacak bir çadır. 3 mevsim bir çadır. Yani bu çadırla 5 derecede, 10 derecede ya da eksiye düşecek bir sıcaklıkta üşürsünüz. Yağmur geçirmez bir dış katmanı var. Hiçbir şekilde suyu içine almıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ama kurduğunuz bölgedeki suyun akımı ve drenajını düşünmeniz lazım. Yani Allah muhafaza orman içinde kurulan vadilerde, vadi gibi yerlerde su basmalarında işte bu çadır tabii ki alttan su alacaktır. Çadır kazıklarıyla sabitledik. Ön taraflarından bakın biz burayı kapı olarak kullanıyoruz. Bir giriş burada. Aynı şekilde az sonra size göstereceğiz. Arkadan da bir giriş alanı sağlayabilirsiniz. Biz bu şekilde yazlık alanlarda toplayıp rüzgarın bir alandan girip arka taraftan çadırı ferahlatmasını sağladık. İçinde 3 kişi çok rahatlıkla yatabilirsiniz. Öyle değil mi Rüzgar? Evet, ben de gidip arkadan çekiyorum bazen. Evet, Rüzgar bazen ben buradayım deyip bu taraftan girip arkadan kaçıyordu. Arkadaşlarıyla oynamaya gidiyordu. Biz Rüzgar'ı bulamıyorduk. Böyle bir dezavantajı var çadırın, evet. Çadırın fiyatını soracak olursanız eğer, inanın bu çadırın fiyatı ilk başlarda biraz pahalı gelmiş olabilir. Piyasadaki diğer çadırlara oranla. Ama kullandıkça iyi ki de almışım diyeceksiniz. Ben bu ürünün temsilcisi de değilim. Herhangi bir reklam ilişkim de yok. Ama ürün kendisine oh be dedirttiriyor yani. Bu şekilde bir ürün. Çok da rahat Kullandık. kalıyoruz. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Sağlam bir çadır. Yani markanın ismi var bir kere. Şimdi bu çadırı kullanırken çadırın içinde ne kullandın diye soracaksanız, çadırın içinde biz ilk başlarda kampçılığa başlarken herkesin kullandığı standart 3 milimetre Mat. mat kullanmıştık. Sonra bir Evet. süre sonra o matlar. Kamp hayatımızın en kötü günleriydi yani. Bir günü geçiriyorsunuz, ikinci gününde sırt ağrılarıyla kalkıyorsunuz. Rüzgarı özellikle biz daha rahat ettirmek için hadi rüzgara daha bir gelişmiş bir mat alalım dedik. 8 santimlik şişme matlara geçtik. 8 santim şişme matlar biraz daha kaliteli. Yani neredeyse 2-3 yıl aralıksız kullandıktan sonra onlar da eskidi, patlamaya Evet, başladı. patlamalar başlıyor matlarda. Şimdi Kenarları. siz biraz da kamp tecrübelerini paylaşıyoruz burada. Daha sonra kesin çözümünü bulduk. Az sonra göstereceğiz size kesin çözümünü. Bu kesin çözüm aynı zamanda çadırda bize saklama alanları da kullandırdı. Yani saklama alanları da oluşturdu. Çadırın içini alt zemin kullandıktan sonra bir de yumuşak bir malzeme, bir örtüyle çadırın içinde eşim halı şeklinde kapladı. Çok rahat bir ortam elde ettik. Dışarıdan bu gördüğünüz cibinlik hiçbir şekilde bir şeyin içeri girmesine izin vermez arkadaşlar. Hem de Sivrisinek iki katlı olduğu giremez, için. böcek giremez ya da Allah korusun herhangi bir zararlı mahlukat giremez çadırın içine. Yani böcekti, akrepti vesaire. Kapattığınız zaman çok rahatlıkla oturabilirsiniz. Çok rahatlıkla geceyi geçirebilirsiniz. Yani gönlünüz rahat olsun. Bu çadırın içinde korkmadan, önce kontrol ettikten sonra, gün içinde kapalı tuttuktan sonra rahatlıkla günlerinizi geçirebilirsiniz. Yani geceleyebilirsiniz. Şimdi videonun son bölümünde size çadırın içinde nasıl bir düzenleme yaptığımızı ve nasıl bir şekilde konakladığımızı da gösterelim ve bu içeriğimizi de bu şekilde bitirelim. Arkadaşlar şimdi videonun başında dediğimiz sürprize geldik. Evet. Biraz önce babamın dediği gibi çadırın içinde nasıl kaldığımızı ve nasıl rahatça uyuduğumuzu göstereceğiz. Evet. Aslında seçtiğimiz ürün çok önemli arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi ürünün bize vereceği konfor ve rahatlık önemli. Bakın biz burada 3 milimetrelik matları kullandık, 8 milimetrelik matları kullandık. Arkasından
daha değişik bir çözüm var mı diye düşünürken bu kamp bedleri denedik. Bunlar Decathlon'un ürünü. Gerçekten Oldukça kaliteli ürünler. konforlu, oldukça sağlam ve oldukça Kaliteli. rahat arkadaşlar. Bunu da şimdi videonun sonunda çadır içini gösterip size bir sürpriz yapalım diye açıklamak istedik. Gerçekten bunları gezdiğimiz ve kamp yaptığımız yerlerde hiç görmedik. Sadece biz kullanıyoruz ama çok memnunuz. Siz de bunu bence kullanabilirsiniz. Tercih size bağlı tabii. İsterseniz kullanırsınız. Biz size bu ürünü de gösterelim. Bu çadıra çok uyduğu için gösteriyoruz size. Gerçekten bu çadıra çok Tam uyuyor. oturuyor tam. Tam oturuyor. Bu da biraz aslında kullanmakta tecrübeyle elde edilen bir şey. Bunu direkt paylaşalım sizinle istedik. Bakın bunda bir askeri sahra kamp bedlerine benziyor. Decathlon'dan alabilirsiniz. Şöyle bırakalım. Hızlı bir şekilde kuralım size isterseniz. Çok basit kurulumu. Ayaklarını Rüzgar hemen montajlasın. Bu şekilde oluşturduktan sonra evet. Aa, Şimdi alttaki bölüme takıyoruz. Burada bir püf noktası var. Rüzgar tutar mısın şuradan ucundan? Şu aşağıdan. Şöyle geç istersen karşı tarafa. Evet bakın şimdi bunun burada şöyle ufak bir püf noktası var. Boru gördüğünüz gibi bu demir boru şuradan geçip içinde bu kamp beti sabitleyecek. Bunu montaja başlamadan önce demir borunun ucunu gördüğünüz gibi şuradan geçirmeniz gerekiyor. Bakın gösterelim. Özellikle baştan geçirince çünkü tam olarak oturmuyor. Evet, buradan geçirip içinde sıkıştırmamız gerekecek. Bir hızlı şekilde yapalım. Gösterelim bakın. Sırayla takacağız. Evet. Evet. Şimdi bunu gerçekten sabitleyen noktası bakın burada demiri bunun içine aldığımız zaman demir Tam olarak oturmuş oluyor. tam olarak oturuyor. Şöyle bir gerginlik sağlıyor bakın. Böyle bir gerginlik sağlıyor. Şimdi diğer tarafını da yapalım. Rüzgar şöyle çevirelim. Sen Tamam. buradan tut yine. Tam tersi olması gerekiyor ama sanırım. Tamam sen gönder oradan bu tarafa gelsin. Tamam. Dediğimiz gibi yapacağız. Buradan Aynen iki öyle. öne sokuyoruz. Oradan takıyoruz. Evet gönder gönder. Tamam. Evet. Bir dakika. Tamam. Gönder. Biraz al. Evet yolla. İyice yolla. Bu tarafı sıkıştırabilecek misin? Yani sıkıştırırım herhalde. Ama yani sen daha hızlı yaparsın. Tamam ben daha alayım. kolay olur. Hızlıca sıkıştırayım. Şu tarafı çevireyim. Evet, burası biraz Zor. Yani zor değil de. yani Kuvvet gerektiriyor. biraz kuvvet gerektiriyor. Evet. Kaba kuvvet gerektiriyor. Evet bakın şimdi gösterelim şöyle Rüzgar. Bu şekilde. Bakın bu şekilde taktık. Bir tarafı beyaz demir. Öteki tarafı da yeşil demir. Hemen yere koyduk. Bakın beyaz ve yeşile dikkat edin. Koyuyoruz. Arkasından Rüzgar sen de benimle birlikte al hayatım. Pardon. Bir tane al sen de. Bakın beyazları beyaz tarafa geçirip Çeviriyoruz. çeviriyoruz. Evet pardon şöyle. Çeviriyoruz. Çevirdik. Evet. Rüzgar sen de şimdi Olmadı. bastır. Oldu. Evet. Şimdi biraz gerginleştirmemiz lazım. Rüzgar karşıma geç. Evet. Şimdi tutup şu şekilde bakın biraz üstüne bastırıyorum ve geçiyor yerine kendisi. Evet. Bak pratik aslında. Çok pratik. Evet. İşte bizim kamp bedimiz. Kamp yatağımız. İstersen Rüzgar burada bir test edelim. Uzan. Bu tarafa da dönebilirsin kameraya doğru. Nasıl? Valla öbürlerinden çok daha rahat. Bu zamana kullandıklarımızın hepsinden çok daha rahat. Çok rahat evet. Yani bunda çok rahatlıkla yatabilir bir kişi. Ve rahat konfor da sunuyor. Yani bunun üzerine yattığınız zaman sabah erken kalkıyorsunuz. Dinç kalkıyorsunuz. Sağınız solunuz ağrımıyor. Yani bu
Hele bir de bunun üzerine bir 3 milimlik mat koyarsanız tadından yenmez yani. Çok güzel oluyor, çok rahat oluyor. Çok da rahat. Ev konforu gibi oluyor. Biz çok rahat ediyoruz bunu. Şimdi bunu içeri koyalım. Çadırımızın otur sen istersen. Heh, tamam. Çadırımızın yaşam alanlarını son defa gösterdikten sonra şunu açıklayayım. Biz bu videoların devamında bu çadırda bazen kocaman bir arabayı doldurup çadırın yanına ekipmanlarımızı koyuyoruz. İşte bununla birlikte kullandığımız dolaplar var. Kıyafet Zaten dolapları Ferrano var. Felix'te görmüşsünüzdür. Böyle doldurmuştuk. Evet. Yani. Mutfak için Decathlon'dan aldığımız dolaplarımız var. Çeşitli kamp ekipmanlarımız var. Çok kolaylaştırıyor kamp yapmayı. Bizi gören arkadaşlar bu kadar şeyi nasıl getirdiniz? Arabaya saatlerce taşıdınız, buraya nasıl sığdırdınız diye böyle bazen gelip soruyorlar. Küçük çadırın içine bakıyorlar ya da büyük çadırın içine. Gerçekten bu ekipmanlar hayat kurtarıyor. Onları da tanıtacağız size. Devam eden videolarda onları da göreceksiniz. Şimdi hep birlikte çadırın içini görelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet sevgili dostlar, videonun son bölümünde artık bir kahve içmeyi hak ettik. Yani bakın toplam kurulu yaklaşık 25 dakika sürdü en fazla. Öyle değil mi işte? En fazla. En fazla 25 dakika sürdü. Yani kurduk, sabitledik, içindeki kamp petlerini ayarladık, içeriye yerleştirdik, alt zeminini kurduk. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Kahvemizi içerken ben size içeri göstereyim. Gelin. Evet arkadaşlar. 2 kişi rahatlıkla bu şekilde konaklayabilir. Birisi o tarafta, birisi bu tarafta çok rahatlıkla yatabilir. Biz 3 kişi kaldığımız zaman ortaya da bir mat koyuyorduk. Ben orada. Evet, Rüzgar orada yatıyordu ya da oraya kim en son dışarıda kim kalırsa Değişerek. ortadaki yerde yatıyordu yani. Son Bu şekilde. Aynen. Yani bunlar bu şekilde bu kamp petlerin bir avantajı da altlarını mesela bir çanta koyma yeri gibi kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Diğer bütün edevatlarınızı, çadırdan kalan her şeyi alt tarafta koyabilirsiniz. Bu çadırın en büyük avantajlarından bir tanesi de çadırın sonunda bahsedeyim söylemiştim. Az sonra etrafını gezerken de göreceksiniz. Bakın bunları açtığınız zaman, iki tarafı da açtığınız zaman Benim babamın dediği gibi ben buradan içerisi gelip gayet ferah. İstediğiniz kadar sıcak olsun. İçerisi bir şekilde hava sirkülasyonu olduğu için rahat bir şekilde kalabiliyorsunuz. babamın videonun başında dediği gibi arkadaşlarımla oynamak için çadıra giriyor gibi yapıp arkadan kaçıyordum. Evet, sen kaçıyordun. Bir de bu saklama alanları var. Bakın burada bir alan da oluşuyor. Burada ayakkabılarınızı, çantalarınızı, kaybolmasından Valizleri. korktuğunuz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Kapatırsınız fermuarla, hiçbir şekilde zarar gelmez. Biz bu şekilde kullandık, çok memnun olduk. Diyeceksiniz ki neden değiştirdiniz bu kadar memnunsanız? Şimdi Rüzgar biraz büyüdü, 12 yaşına geldi. Dolayısıyla bu ortadaki alanı da artık 3 kişi çok rahat kullanamaz hale geldik. 2 kişi çok rahat kullanabilir. Büyük yaştakiler için söylüyorum. Çocuk biraz büyüyünce çadırı da biraz büyütmek gerekiyordu. O yüzden biz de çadırımızı değiştirdik. Ferrino Felix aldık. O da güzel bir çadır. Ama bu çadırdan da çok memnunuz. Şimdi en son çadırın kurulmuş şekliyle etrafını gezelim. Onu da size gösterelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın çadırın dışarıdan görüntüsünü de bu şekilde size çekeyim en son. Yakından da göstermiş olalım. Çadır bu şekilde. Arka tarafı yine arkaya geçelim. Bu şekilde. Ben bu tarafını açtım. Aslında orayı kapatmamız gerek. Normalde doğada kapalı tutuyoruz. Diğer tarafı böyle. Gösterdiğim gibi buralardan da bağlayabilirsiniz. Buradan çadırı bağladığınız zaman yeterli gerginlik sağlayabilirsiniz. Kazıklarla yere sabitleyebilirsiniz. Ben çok fazla kazık takmadım sökeceğim için. Bu da arka taraftaki bölümü. Bu bölümü bu şekilde de kullanabilirsiniz. Buraya ayakkabılarınızı da koyabilirsiniz çok rahatlıkla. Bu da Rüzgar. Rüzgar videosunu çekti. Bisiklete binmeye başladı. Başka daha değişik içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.